Evet, hepiniz hoş geldiniz. Bugün Ankara'dayım. Sabahtan bu yana çok yoğun bir Ankara turum vardı ve bu vesileyle aslında gelişmeleri yakından takip edemedim. Çok geç gördüm. Filistin ve Hamas'ın, İsrail'e karşı olan bu askeri harekâtı. Tabii yoğun bir şekilde bana sorular da geliyor. Yani, "Talha Bey, bu konuda siz ne diyorsunuz, ne yapıyorsunuz?" diye. Yani, öncelikli olarak coğrafyayı yakından tanıyan bir insanım. Aynı zamanda tarihçiyim. İsrail Devleti'nin nasıl kurulduğunu, nasıl bugünlere geldiğini nihayetinde net bir şekilde görüp biliyoruz. Olaylara duygusal yaklaşmamak lazım ve sosyal medyadan da yazılan çizilen şeyleri uzun uzun okudum. Herkes kendine göre haklı gerekçelerle bir şeyler söylüyor. Kimileri, işte, İsrail halkının, zulme uğradığını söylüyor. Karşı taraf diyor ki Filistinliler zaten yıllardır zulme uğruyor. Yani herkes bir yerinden tutuyor ve kendince haklı gözüküyor. Bakın burada bir konuda net olmak lazım. Siyaset başka bir şey, strateji başka bir şey. Bunlar hiçbir zaman duygusalı kabul etmez. O coğrafyayı çok iyi bilen ve tarih okuyan biri olarak size şunu söyleyeyim ki İsrail tarihinden bu yana hep mazlumu oynamıştır ve zulümlerini mazlumiyetin arkasına gölgelemiştir. Kamuoyunu bu şekilde manipüle etmiştir. Kitleleri arkasına almıştır ve maalesef kurulduğu 1948'den bu yana hep ajitasyonla toprak kazanmıştır. Ve bu yaptıkları manipülasyonlarla bizim Türkiye halkımızın bile önemli bir kısmını maalesef etkilemiştir. Mazlumu oynayarak. İslam dünyasının en büyük problemi ittifak içinde olmaması ve bundan dolayı da maalesef güçlüyken kaybeden taraf olunması. Ben şimdi size bugün tarihten donelerle çok da böyle vaktinizi almadan, sıkmadan neyin ne olduğunu anlatmaya çalışacağım. Şimdi bir kere Yahudi toplumu parça parça bir toplum. Yarın Kudüs'e gidin. Bunların ağlama duvarı dediği, bizim Burak duvarı dediğimiz duvarın önünde durun, şöyle bir seyredin. Kafalarına giydikleri serpuşlardan bile bunların onlarca kola ayrılmış bir toplum olduğunu göreceksiniz. Yani bunların böyle bir araya gelme, güçlü ittifak içinde olma durumları çok zayıf. Ama ittifak içinde gözüküyorlar. Nasıl? Çünkü kendi toplumlarına bir korku salıyorlar. Aman Müslümanlar bizi ezer, Müslümanlar bizi şöyle yapar, böyle yapar. Bir arada bulunmayız. Şu bugünkü saldırılar aslında beni direkt 1973 yılına götürdü. Bakın bugün 7 Ekim 2023. 1973 yılının 6 Ekim'i aslında İslam dünyasıyla İsrail arasında yapılan çok ilginç bir savaşın yıl dönümüydü. Yom Kippur. Belki bunu bilenleriniz vardır. Yom Kippur. Aslında 48 yılında İsrail ile İslam dünyasının bir savaşı var. Yani Arapların yaptıkları bir savaş var. 1967'de ikinci bir savaş var. 1973'te üçüncü bir savaş var. Eğer bu savaşları iyi okursak bugün sabahtan akşama cereyan eden bu hadisenin kime ne kadar yarayacağını göreceğiz. Bakın ben size bir stratejiden bahsediyorum. Yoksa Filistinlerin mağduriyetini aranızda en iyi bilenlerden bir tanesi benim. İsrail'in zulmünü, gaddarlığını aranızda en iyi bilenlerden bir tanesi benim. Adamlar adım 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 48'den bu yana Müslümanların bütün zaaflarını çok iyi okuyarak tabii ki arkalarına son derece güçlü Amerika'yı ve Hristiyan Avrupa'yı alarak oralarda kazanımlar elde ediyorlar. Şunu da çok iyi biliyorum. Bugün Türkiye kamuoyunun bir kısmı işte Araplar Osmanlı'yı arkada vurdu. Filistinliler topraklarını sattı. Aman şöyle olsun böyle olsun. Ya geçin bu edebiyatı. Bugün İsrail'in elde ettiği toprakların %99'u parayla satın alınmış değil. Kanla, silahla elde edilmiş topraklardır. Biliyorsunuz değil mi? 1917 yılında Osmanlı Devleti o topraklardan eline eteğini çekti. 1917'den sonra İngilizler o topraklara çöktüler. Osmanlı bir yere kadar yerleşimcilerin o coğrafyaya yerleşmesine engel olmaya çalıştı. Abdülhamit Han'ın bu konudaki gayretleri, işte Yafa Kaymakamı Hasan Bey'in bu konudaki faaliyetleri. Ama Yahudiler Osmanlı yönetiminde oraya ısrarla insan sokuyorlardı. Ama hangi kimlikle? İngiliz kimliğiyle.
Rus kimliğiyle, Fransız kimliğiyle. Yani bunlar Avrupa vatandaşıydılar ve Avrupa vatandaşı kimliğiyle kaçak insanları sokuyorlardı Yafa limanında. Osmanlı bunları yakalıyordu ama yakaladığı zaman sınır dışı edemiyordu ki. Adam İngiliz vatandaşı, adam Fransız, Rus vatandaşı. Götürüyordu, onların konsolosluklarına teslim ediyordu. İngiliz, "A, öyle mi?" diyordu. Yaramaz çocuğu alan anne gibi alıyordu. Arka kapıdan bir daha serbest bırakıyordu. Ve bu şekilde o coğrafyalarda nüfuslarını arttırmaya başladılar. Osmanlı'nın engeline rağmen. Ama ne kadardılar? 6.000'diler. 6.000'e devlet kurabilirler miydi? Kuramazlardı. 1917 Osmanlı Devleti Kudüs'ü kaybetti. İngilizler Kudüs'ü işgal etti. Ve dediler ki Yahudilere, gelin istediğiniz gibi yerleşin. Bakın 1917'den 27'ye, 37'ye. Yani İngilizlerin orada bulunduğu o coğrafyada 30 yıllık İngiliz hakimiyeti sırasında dediler ki gelin yerleşin buralara. Ama Yahudiler oralara yerleşemediler. Geldiler. 6.000'e 60.000 yaptılar. 60.000'e 600.000 yaptılar. 600.000'e devlet kuramaz. Araplar seni tükürüğüyle boğar. İmdatlarına kim yetişti? Hitler yetişti. İkinci Dünya Savaşı, Hitler'in bir Avrupa'ya saldırışı, bir Rusya'ya saldırışı, sanki bir vazifeli gibi ve nihayetinde yüz binlerce Yahudi, aman bizim yağımızdan sabun yapacaklar korkusuyla İsrail topraklarına gönderildi ve Siyonistlerin istediği oldu. O topraklarda zengin Avrupa kökenli Yahudiler ısrarla 1901'den beri Theodor Herzl'lerin, Emil Zola'ların hadi gidelim, hadi gidelim Yahudi devleti kuralım demelerine rağmen gitmeyen Yahudiler Hitler'in tazyikiyle gittiler ve o coğrafyada bir devlet kurdular. 1947'ye kadar İngilizler orada kaldı. 30 sene Osmanlı'dan sonra. Sonra dediler ki ya biz bu topraklarla uğraşamayız dediler. Birleşmiş Milletler'e teslim ettiler. Bir sene Birleşmiş Milletler kaldı orada. 1948'e. 48'de Birleşmiş Milletler tek yanlı çekildiler ve toprakları İsrail'e teslim ettiler. Güya paylaştırdılar. Halbuki nüfusa göre bir paylaşım yapmadılar. Orada ciddi bir Müslüman nüfus yaşıyordu. Yahudi nüfusu çok daha azdı. Ve tabii ki 1948 savaşı başladı. Yani bizim ülkemizde bir kısım insanların iddia ettiği gibi Filistinlilerin sattıkları topraklarla değil. İsrail 48 savaşıyla 700 binin üzerinde Filistinliyi evinden, yurdundan, yuvasından etti. 48 savaşı. Tabi bu savaş sırasında Arap dünyası, Arap ülkeleri İsrail'e savaş açtı ve yenildiler. Neden? Bir, aralarında ittifak yoktu. İki, İsrail'in arkasında koca bir Avrupa ve Amerika vardı. Bakın Hristiyan dünya Yahudileri hiçbir zaman sevmedi. Hiçbir zaman sevmez. Ama düşmanımın düşmanı dostumdur dediler. İslam dünyasının arasında bir karakol gibi İsrail'i saldılar ve onun orada var olmasını her zaman istediler ve desteklediler. Bunlar önce Müslümanları etkisiz hale getirsin, yarın biz İsrail'i etkisiz hale getiririz dediler. Ve maalesef Hristiyan dünya Müslümanların rağmına İsrail'i hep destekleyecek. Bu bir Haçlı Seferi. Lütfen bunun farkında olun yani. Bu bir Haçlı Seferi. Sonra ne oldu? Sonra 67 Savaşı'na giden süreç yaşandı. 48-67 arası. 67 Savaşı'nı kim başlattı? İsrail başlattı. O gün Mısır gayet güçlüydü ve Sovyet Rusya destekliyordu. Suriye gayet güçlüydü. Sovyet Rusya destekliyordu. Demir Perde'nin Rusyası, öbür tarafta Amerika. Yani aslında Amerika ve Rusya'nın savaşıydı bu. İsrail bunun farkındaydı. 67 Savaşı'nı İsrail açtı. 6 gün savaşıydı ve bu 6 gün savaşını İsrail kazandı. Şimdi yavaş yavaş bugüne geliyorum. Bugünkü olayı doğru okumanızı sağlamaya çalışıyorum. Yani Müslümanlar durmadan eziyet görüyor. Boş mu duracaklar? Seslerini çıkarmayacaklar mı? Tabii ki çıkaracaklar. Ama bugün problem ne biliyor musunuz? İslam dünyasının maalesef birçok lideri İsrail tarafından avcı alınmış durumda. Problem biraz da bundan kaynaklanıyor. İslam dünyasındaki okumuş kesimin bir kısmı İsrail propagandasının tesiri altında.
Problem biraz da bundan kaynaklanıyor. Artık İslam dünyasını destekleyen bir demir perde Sovyet Rusyası yok. Hamas kendince bir şeyler yapmaya çalışıyor. Batı Şeria'da Yaser Arafat'ın takipçisi olan El Fetih grubunun Filistinleri kendilerince bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Ama İsrail'in teknolojik üstünlüğü had safhada. Ha, bugünkü askeri harekat en çok kimin işine yarayacak? Tabii ki Netanyahu'nun işine yarayacak. Netanyahu bir diktatör. Diktatörler her zaman kandan beslenir. Her zaman kaostan beslenir. Ve bu tarz hareketler bu adamların son derece işine yarar. Netanyahu şu an çok mutlu. Neden? Çünkü kendi kamuoyu karşısında son birkaç yıldır çok zor durumda. Halk ayaklanmış durumda. Onu indirmek istiyorlardı. Ama bugünkü meydana gelen hadiselerle ellerini ovuşturmuş durumda. Ne diyor halkına? Konuşmasını izlediniz mi? Bugün birlik olma zamanı. Bugün ayrılık gayrılıkları unutma zamanı. Yani diyor ki bu benim yamuklarımı unutun, benim sıkıntılarımı unutun. Müslümanların saldırılarına karşı ölümüne beni destekleyin diyor. Bu bir diktatör ve bu hadise vay işte şu kadar Yahudi öldü bilmem ne. Bunun böyle bir derdi yok yani. Ve geliyoruz. Çok ilginç geldi bana bugünkü bu saldırı. Bugün 7 Ekim 2023. 6 gün savaşına geçeceğim. Sonra da Yom Kippur Savaşı'ndan bahsedeceğim size. Ben tarihçiyim. Bakın ben komplo teorisyeni değilim. Gelecekte şöyle olur, böyle olur. Ben bunları size bu şekilde anlatamam. Ama ben çok iyi tarih okurum. Okuduğum tarihten size olacakları ancak o şekilde fısıldamaya çalışırım. Yani ayaklarım yere basarak giderim. Hamaset yapmam. Beni biliyorsunuz. 6 gün savaşıyla alakalı. Ya diyeceksiniz ya Talha Bey Müslümanlar hep ezilen mi olacak? Filistinliler, Hamas yani bunların kaç atımlık kurşunları var? Nasıl olacak bu iş? Hep susacak mıyız? Hep ezilecek miyiz? Bakın İsrail adım 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 o coğrafyayı yiyor. Zaten yiyecek. Benim bir sürü videom var YouTube'da. Ben bu videolarımda hep ne diyorum? Bakın uyanık olalım, kendimize gelelim, dikkat edelim. Bunların 1990'lı yıllarda Halil Ulu Camii'nde yaptıklarının benzerini Mescid-i Aksa avlusunda yapacaklar. Ben bunu söylüyorum zaten size. Biliyorsunuz değil mi? 90'lı yıllarda ne yaptı İsrail? Tuttu %100 Müslümanın yaşadığı bir şehirdi Halil. Tamamen Filistinlere ait bir şehir. Batı Şeria'da. Şehrin ortasında bir cami, caminin altında bir mağara, mağaranın içinde 4 tane peygamberin mezarı var. Hazreti İbrahim, Hazreti İshak, Hazreti Yakup ve Hazreti Yusuf. İsrail, Yahudiler bu peygamberleri kendi inanışları için çok önemsiyorlar. İlle bizim kontrolümüzde olacak diyorlar. %100 Müslümanların yaşadığı bir bölge. Ne yaptılar? Oraya Kiryat Arba denilen terörist, fanatik bir Yahudi grubu yerleştirdiler. Kanserli bir ur gibi yerleştirdiler. Onlar ne yaptılar? Onlar da tuttular. Bahsettiğim tarihte. Ellerinde taramalı tüfekler. Halil Ulu Camii'nde o gün sabah namazı kılan 100 küsur Müslüman caminin iç kapısına kadar girdiler. Ellerindeki taramalı tüfeklerle namaz kılan, cemaatle namaz kılan 100 küsur insana kurşun yağdırdılar. Ne olması gerekiyordu? İslam dünyası ayağa kalkmalıydı. Siz buraya bu insanları soktunuz Müslümanların içine. Zaten Kiryat Arba'nın o fanatik ruhu Müslüman öldürerek cennete gideceklerini uman bir hastalıklı ruha sahip. Ve İsrail burada dünya kamuoyunda zaten bir yanlışın içinde. Ama Müslümanlar bir araya gelemedikleri için İsrail ne yaptı? Camiyi o olaydan sonra el koydu. İbadete kapattı. Tam bir yıl. Bir yılın sonra da camiyi açtılar. Ah! Caminin yarısı sinagog yapılmış. Yavuz hırsızlık. Yani düşünebiliyor musunuz yani? Kiryat Arba'yı oraya sokan İsrail, onlara Müslümanları namaz kılarken taratan İsrail, camiyi bir yıl kapatan İsrail ve sonra caminin yarısını sinagog yapan İsrail. Müslüman dünya ne yaptı? Sadece seyretti. 90'lı yılların Türkiye'sini düşünün. Türkiye'nin o günkü siyasi liderlerini düşünün ve verdikleri saçma sapan demeçleri düşünün.
Burada her şey bir cehalet ve konuyu bilmemekten kaynaklanıyor. İslam dünyası durmadan gol yiyor. Çünkü adamlar kendi altyapılarını çok iyi yetiştiriyorlar. Biz ise Arap'ın Kudüs'ü bize ne türküsünü söylüyoruz. Mescid-i Aksa neresi? Kubbetü Sahra neresi? Saçma tartışmaları içinde boğuluyoruz. Bilmediğin zaman yenilirsin. Sonra bakın 6 gün savaşından bir örnek vereceğim size. Yahudiler hep mi kazanacak? Hep mi yenecek? İslam dünyası karşısında hep mi başarılı olacak? Bakın sadece bir olayı anlatacağım size. Yorumlar yazıyorsunuz, bayağı bir şey yazıyorsunuz ama kusura bakmayın. Konu dağılmasın diye direkt size olayı anlatmaya çalışıyorum. Kudüs'e gittiniz mi hiç? Bilmiyorum. İlla ki gidenleriniz vardır. Kudüs 4 kilometrelik Doğu Kudüs, Suriçi Kudüs, tarihi şehir. Bugün Kanuni Sultan Süleyman tarafından yaptırılmış devasa surlarla çeviri. Ve şehrin sur kapıları var. Aslanlı Kapı var mesela. Bunlardan bir tanesi. Yahudilerin Herod Kapı dediği, Müslümanların Çiçek Kapı dediği kapı var. Bir de öbür tarafta Abdülhamit Han'ın Yeni Kapısı var. Arka tarafta işte Babül Halil var. Meşhur. Daha çok gayrimüslimlerin girdiği çıktığı bir kapı. Babül Halil. Yafa Kapısı diyor gayrimüslimler. Bir de Davut Kapısı var. Biz Müslümanlar Davut Kapısı diyoruz. Yahudiler oraya Zion Gate diyorlar. Zion Kapısı. O kapı Ömer bin Hattab Meydanı vardır. O meydandan Ermeni mahallesine doğru yürürsünüz. Tam o mahallenin bittiği yerden o kapıdan çıkarsınız. Türkiye'den giden gruplar otobüslerle oraya gelirler. O kapının önünde Davut peygamberin kabri vardır. Müslümanlara ait bir külliye. Tabii ki İsrail 6 gün savaşında orayı işgal etti ve orasını bir Yahudi ilahiyat merkezine çevirdi. O kapıya hiç dışarıdan baktınız mı? Kapı kalbura dönmüş bir vaziyettedir. Yani binlerce kurşunun meydana getirdiği oyuk oyuk bir durumdadır. Kapı Kanuni'nin yaptırdığı bir kapıdır. Kapının üzerinde Sultan Süleyman'ın kitabesi durmaktadır. Kitabe üzerine yağan mitralyöz kurşunlarından parça parça olmuş. Sadece bir Allah lafzı hariç her yere kurşun değmiştir. Bir tek Allah lafzında hiç kurşun yoktur. Gidin kendi gözlerinizle görün. Ne anlatmak istiyorum? Şunu anlatmak istiyorum. 6 gün savaşında İsrail Kudüs'e, Doğu Kudüs'e ordularıyla saldırdığında Kudüs kimin elindeydi? Ürdün'ün elindeydi. Gazze kimin elindeydi? Mısır'ın elindeydi. Yani Müslüman Mısır'la Müslüman Ürdün'ün Filistin diye bir davası yoktu, açık konuşayım. Ve Ürdün ordusu Suriçi Kudüs'ü ölümüne savunacaktı. Ama savunmadı. Neden? İsrail ordusu Kudüs surlarına yürürken büyük patron Amerika telefon açtı Ürdün'ün başındaki kukla krala, çekileceksiniz dedi. Siz bilirsiniz dedi. Düğmeye basarım dedi. Ve korkak Ürdün kralı askerlerine geri çekilin. Kudüs'ü boşaltın dedi. Ürdün devleti, ya bugün Türkiye'nin arası iyi, bir şey demiyorum. Kral Abdullah'la aramız iyi. Kral Abdullah bir lafında yok. Ama nihayetinde Ürdün devletinin kurucusu Osmanlı'yı arkadan vuran Şerif Hüseyin ve oğlu 1. Abdullah'tı. Lavrens'in sevgilisi. Devamını anlatmayayım. 1. Abdullah. Onun oğlu Tallal'dı. Onun oğlu Kral Hüseyin'di. Bizim Kenan Evren'in kankası. Sonra da onun oğlu Kral Abdullah. Yani Amerika Arap dünyasının liderlerini tesbih gibi elinde hep tutar. Zaman zaman önünü açar. Zaman zaman önünü keser. Bizim Kudüs'ün 1. kitabı var. Arzın Kapısı Kudüs. Orada Muhammed Eminel Hüseyin'in hayatını bir okursanız kahrolur, kafanızı duvarlara vurursunuz. Yani o gün Mısır'daki Kavalalı'nın torunlarının Kral Faruk'un nasıl sattığını Filistinlileri, Ürdün kralının nasıl sattığını, Kudüs kadısı, Çanakkale gazisi, Muhammed Eminel Hüseyin'in o çırpınışlarına, o günün Arap liderlerine nasıl duyarsız kaldığını kanınız donarak okuyacaksınız. Kudüs'ün 1. kitabında okuyanlarınız vardır. Tabii Ürdün kralı
Amerika'nın tehdidiyle Suriçi Kudüs'ü boşaltın diyor kendi askerlerine ve kod gönderiliyor. Geri çekilme kodu ve bütün bir Ürdün askerleri şehri terk etmeye başlıyor. Davut Kapısı'nı savunan komutan geri çekilme kodu gelince yanındaki askerlerine diyor ki geri çekilme kodu geldi. Ben çekilmeyeceğim diyor. Aranızda geri çekilmek isteyenler varsa gidebilir diyor. Benimle kalmak isteyenlerle ben burada öleceğim ama çekilmeyeceğim diyor. Ne oluyor biliyor musunuz? Sadece 7 tane asker komutanım biz seninle beraberiz diyorlar. Diğer bütün askerler koda uyarak geri çekiliyor. Bakın sadece Davut Kapısı'nda 7 asker ve bir komutan tam bir gün boyunca İsrail'in o kapıya yüklenen ordusuna ve üstün silahlarına direniyorlar. Ben ırkçı biri değilim. Yani bir Yahudi olduğu için kahrolsun demem. Bir Ermeni olduğu için de kahrolsun demem. Nihayetinde bu insanlar da doğarken kendi Ermeni, Yahudi anne babalarını seçmediler. Ama İsrail'in zulümlerini çok iyi biliyorum. Oradaki mazlum halka 48'den beri yaptıklarının çok iyi şahidiyim. Hem okuduklarımdan hem gördüklerimden. Büyük bir soykırım yaşatıyorlar. Ve Hristiyan dünya bunu bile bile susuyor. Neden? Kendi çıkarları için. Bakın oradaki bir avuç Ürdünlü kahraman tam bir gün tuttular. Yahudi halkı tarihten bu yana çok iyi tüccardır. Çok iyi para kazanır. Parayı böyle çok iyi tutar. Böyle damlar damladığı yerden yalayarak geçinir. Cimridir. Liman bölgelerini iyi tutar. Bizim Karaköy niye Karaköy? Yahudiler yaşadığı için. Balat niye Yahudi Balat'ı? Paranın döndüğü yeri iyi bildikleri için. Ama Yahudi toplumu tarihten bu yana hiçbir zaman savaşmayı bilmemişlerdir. Savaşamazlar. Yani ırk olarak, yapı olarak bak biz öyle bir toplum değiliz. Biz gözümüzü kararttık mı kahvedeki 3 adam bir araya gelir. Akşama kadar 10 tane devlet yıkarız, 11 tane devlet kurarız. Tarihimiz buna şahittir. Ve bu anlamda da korkusuzuzdur. Yahudi toplumunun tarihten bu yana kazandığı bir tane başarı yoktur. Ya Hazreti Musa'yı satan, Hazreti Yuşa'yı satan, Hazreti İşmail'i satan Kur'an anlatıyor. Ötesini geçin yani. Ya Kudüs'ü alacak gidiyorlar. Sen kendi tanrınla git savaş. Biz gelmiyoruz dediler. Bana inanmayabilirsiniz. Kur'an'a inanmak zorundasınız. Yeryüzünde hiç yalanı yanlış olmayan muhteşem bir eser. Sen git Rabbinle savaş. Biz gelmiyoruz. Yani peygamberlerini satan adamlar korkaktırlar. Bir avuçturlar. Neden çok başarılılar? Çünkü ittifak içinde olmayı biliyorlar. İslam dünyasında nice alim bunun için ne diyorlar? Bunlar sayıca az ama sayıca çok Müslümanlara niye galip geliyorlar? Batıl da olsalar dinlerine bağlı hareket ettikleri için. Müslümanlar hak ama hak da olsalar maalesef fakirlik, cehalet ve ihtilaf içinde oldukları için İsrail'in belini bir türlü bükemiyoruz. O gün Davut Kapısı'nda bir avuç bakın bir komutan ve 7 asker tam bir gün durdular ve İsrail'in o korkak askeri mitralyözleriyle kapıyı kalbura çevirdiler ve bir gün sonunda o şanlı kahramanları şehit ederek ancak girdiler. Soruyorum size. Ürdün'ün o gün o geri çekilelim kodu verilmeseydi o kapıda 7 değil 70 asker olsaydı 700 asker olsaydı 7.000 asker olsaydı ne olurdu? Çok şey değişirdi. Biz tarihten bu yana büyük kahramanlıklarımızı sayımız çok olduğu için değil, yüreğimiz bir olduğu için kazandık. Ha çok da yenildik. Osmanlı'nın son dönemi. Niye yenildik? İnsan önce burada yenilir. Kalbimize korku girdi, sonra da cephelerde yenildik. İkinci Viyana bozgunundan sonra patır patır dökülmemizin sebepleri buydu. İçimize korku girdi, ahlaksızlık girdi, ihtilaf girdi ve öyle kaybettik. İşte İslam dünyası silkinip kendine gelmeli. İttifak içinde olmalı ve ancak öyle kazanabilir. Yoksa başka türlü olmaz bu işler. O Ürdünlü. Ya Ürdün Müslüman bir devlet bu.
Bundan 5 yıl öncesine kadar Davut Kapısı'nda dimdik duran bu 8 askerinin adını sakladı. Utandı, sakladı. Ben Ürdün'e çok sık giden gelen bir kişiyim ve son 5 yıldır Ürdün'ün sınır kapılarına bu askerlerin adını yazıp bunlar şanlı şehitlerimiz diye yazdığını yeni yeni görüyoruz. Yazıktır, ayıptır ya. İslam dünyası bu hastalıklardan kurtulursa, kendine gelirse, tükürüğüyle boğar mı? Çok rahat boğar. Çünkü karşımızdaki adamlar korkak. Karşımızdaki adamlar ittifak içinde. Eğer biz ittifak içinde olursak başarırız. Ama İsrail parayla, koltukla olursak başarırız. Ama İsrail parayla, koltukla, birtakım sunduklarıyla İslam dünyasının liderlerini satın alıyor. Maalesef. Öyle olduğu zaman da bu iş kolay değil. Ben şahsen kendi adıma bir şeyi hayatıma gaye edindim. Ömür boyu Kudüs'te Türklüğün izlerini anlatmaya çalışacağım. Yazdığım 2 kitapla anlattım. Hâlâ da anlatıyorum. Başıma yığın yığın sıkıntı sardılar. Bir sürü iftira attılar, hiç önemli değil. Ölene kadar anlatmaya devam edeceğim. Sultan Alparslan'ın Kudüs davasını, Artuk Bey'in Kudüs davasını, tutuşların, Dulkadiroğulları'nın, yani saatlerce konuşurum. Bunlarla alakalı kıyamet kadar videom var ve yine anlatırım. Arap'ın Kudüs'ü değil, Türklüğün Kudüs'ü olduğunu. Bunları anlatırım. Eğer Türk toplumu, bizler güçlü ve bilinçli olursak, İsrail istediği kadar Amerika desteklesin. Kurtuluş Savaşı'nı biz nasıl kazandık? Karşımızda 7 düveli muazzama yok muydu? Çanakkale'yi nasıl kazandık? Kutbül Amara'yı nasıl kazandık? Arkamızda kim vardı? Sadece biz, kara barutlu silahlarımız ve mangal gibi yüreğimiz vardı. O ittifakı sağlarsa bir avuç Müslüman karşısındaki dağları yener. Ama ihtilaf içinde olursa yenilir yenilir gider. Onun için şimdi bugün Hamas'ın bir saldırısı var. Ben açık konuşayım. İsrail'in yaptıklarının karşılığını görmesini çok istiyorum. Eğer Hamas'ın bu saldırısında bunlar bir avuç halleriyle saldırıyorlarsa, evet, büyük kahramanlıklara imza atabilirler. Ama nihayetinde inkisar gelecektir. Son bir şey anlatıp bitireceğim. Bugün 7 Ekim 2023. 1973 yılının 6 Ekim günü. Yani 6 gün savaşları kaybedilmişti. 6 gün savaşlarında İsrail aniden saldırdı. Hem Mısır'ı yendi, hem Suriye'yi yendi. Hem de Ürdün'ü yendi. Mısır'ın elinden Gazze'yi aldı. Sina Yarımadası'nı olduğu gibi ele geçirdi. Ürdün'ün elinden de Kudüs'ü aldı. Doğu Kudüs, Suriçi Kudüs'ü aldı. Tamamen işgal etti, geçti. Tabii bu İslam dünyasına çok ağır geldi. Aradan tam 6 yıl geçti. Enver Sedat Mısır'ın başındaydı. Mısır ordusuyla, tabii ki Rusya'nın da desteklemesiyle, Suriye ve Mısır silahlandılar ve Yom Kippur, Yahudilerin en büyük bayramlarından bir tanesidir. Tam Yom Kippur bayramında Mısır ve Suriye aynı anda İsrail'e savaş açtılar. 1973 yılının 6 Ekim günü açtılar bu savaşı. Ve savaşın başında başarılı da oldular. Mısır orduları patır patır Sina'yı ele geçirdi. Suriye tankları Golan tepelerini İsrail ele geçirmişti 6 gün savaşında. Golan'a girdiler ve bu yeri aldılar. Birkaç hafta boyunca son derece başarılıydılar. Hatta bu savaş İsrail'de bir travma meydana getirdi. Neden? Çünkü İsrail ve Yahudi toplumu 6 gün savaşlarıyla bir anda vay be biz kimiz? Biz hakikaten Mesih'in askerleriyiz diyorlardı. İnançsızı da bunu demeye başlamış ve inanmışlardı. Hakikaten ya biz Mesih'in askerleriymişiz diyorlardı. Ama Müslümanların kısa süreli ittifakı onları bir anda darmadağın etti. İsrail'e çok ağır hezimetler ve kayıplar yaşattılar. Sonra ne oldu? Sonra o Muhammed Emin el Hüseyini'nin Filistinlilerle Gandhi'nin Hindistan'da yaptığı Filistinlilerin de 1920'li yıllarda İngilizlere karşı büyük bir pasif direniş yaparken
Arap liderleri İngilizler kandırarak avam kamerasında vaatlerde bulunarak nasıl Müslümanların arasını açtıysa aynı politikayı güttüler. Bunları birbirlerine düşürdüler. Tabii ki Arap liderleri aynı zamanda korkuttular, tehdit ettiler. Düğmeye basarız dediler. Ve sonra İsrail'in karşı saldırısı başladı. Ve Mısır'ın kazanımları yenilgiye döndü. Suriye'nin kazanımları yenilgiye döndü. Neredeyse İsrail askerleri Şam'a girecekti. Saddam Hüseyin asker gönderdi. Irak savaşa girdi. Ürdün asker gönderdi. Ama buna rağmen nihayetinde Enver Sedat hadi barış yapalım artık dedi. Barış gücü askerleri Sina'ya girmeseydi İsrail barışı kabul etmedi. O gün İslam dünyasına ağır bir hezimet yaşatacaktı. Benim korkum şu. İsrail 48'den bu yana kandan beslendi. Zulümden beslendi. Ve her zulümün neticesinde kazanan onlar oldu. İslam dünyası ittifak içinde olmadığı müddetçe bu savaşı kazanamaz, haberiniz olsun. İttifak içinde olacaksın. Suudi Arabistan'ın başındaki Selman, Türkiye kadar Filistin'in başarısını, mağduriyetinin giderilmesini istemediği müddetçe bu iş olmaz. Sahte İslam dünyasının liderleri İsrail'e uşaklık yaptığı müddetçe bu iş olmaz. İran Hamas'ı destekliyormuş. Ben İran'ın İslam dünyasına ciddi bir destek vereceğine inanmıyorum. Neye göre? Tarihe bakarak. Tarihten bu yana İslam dünyasına Haçlıların hiçbir saldırısında İran yer almamıştır. Savunma yapmamıştır. Uzaktan bağırmıştır, hamaset yapmıştır. Elini taşın altına hiçbir zaman koymamıştır. İnşallah ben yanılırım. İnşallah yanılan ben olurum. Ama buna inanmıyorum. Yani burada İran'ı bulmuyorum. Müslüman bir devlet nihayetinde. Ama samimi bulmuyorum. Müslüman bir devlet nihayetinde. Ama samimi bulmuyorum. Çünkü mezhepçilik var. Çünkü ya bakın şimdi İsrail bugüne kadar İran'a ne yaptı? Yani ne oldu? Irak'la yapılan savaş hep Müslümanların zararına işledi. İnşallah İsrail burada mağdur oynamaz. İnşallah bu olan hadiseleri İsrail Avrupa'ya bakın ben çok zor durumdayım deyip fazlasını elde etmeye çalışmaz. Benim en büyük korkum Mescid-i Aksa avlusu. Aksa avlusunu yemek için aynen Halil Ulu Camii yedikleri gibi fırsat bekliyorlar. Yarın Halil Ulu Camii'yi bir yılına kapattıkları gibi Aksa avlusunu ibadete kapatıp bir yılın sonunda avlunun yarısını sinagog haline getirebilirler. Ben en çok bundan korkuyorum. Kudüs'te yaşayan Müslüman halkın güçlendirilmesi lazım. Ya bunu söylemeye çalışıyorum. Arap dünyasına da Allah var diyorum. Çünkü 1967'ye kadar Gazze, Mısır'ın, Kudüs, Ürdün'ün işgali altındaydı. Bunların aman Filistinleri koruyalım, kollayalım, destekleyelim diye bir dertleri yoktu. Bugün Kudüs'le alakalı tek derdi olan devlet Türkiye'dir. Tek samimi duran devlet Türkiye'dir. İnşallah ben yanılıyorumdur. İslam dünyasındaki, o Arap dünyasındaki halka bir sözüm yok. Zavallı Filistinliler eziliyorlar. Zavallı Filistinliler hakikaten orada ciddi bir mağduriyet yaşıyorlar. İsrail başta Kudüs olmak üzere Batı Şeria'daki Filistin toplumunun her gün birinin ikisinin evini yıkıyor. Oraya Yahudi yerleşimcileri yerleştiriyor. Bugün Kudüs'ün 1/4'ü Müslüman değil mi? Alakası yok. Ya Ariel Sharon bile Müslümanlara ait mahalle içinde kaç tane evi kendi döneminde ele geçirdi ve kendi şahsi parasıyla oraya yerleşti. Biz Müslüman mahallede gezerken Ariel Sharon evini ben gösteriyorum bakın diyorum. İsrail bayrağı Müslüman mahallede atıyor. Ya bunun gibi adım 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 orayı yiyorlar. Bizim bu insanları güçlü tutmamız gerekiyor. Yani Hamas'ın atmış olduğu füzelerle bu iş keşke düzelse. Ama bu iş öyle yani 300-500 füzeyle olacak bir iş değil. Bu iş İslam dünyasının sapasağlam dimdik duruşuyla olur. 6 gün savaşından sonra ne oldu biliyor musunuz? İslam dünyası mesela Faysal vardı. Müthiş bir adamdı. Suudi Arabistan'ın başına gelmiş tek adam gibi adamdı. Dediler ki biz
Avrupalılara ve Amerika'ya petrol satmayacağız dediler. Ambargo uyguladılar. O ambargo eğer 3-5 sene daha sürebilseydi çok şey kazanılırdı. Ama sonunda ayrıştılar, birbirlerine düştüler ve yine Hristiyan dünya Müslümanları ayrıştırarak o ittifakı bozdu. İttifak olursa başarı olur. İttifak olmazsa istediğin kadar füze at. Başarılı olamazsın. Bir gün, 3 gün, 5 gün başarılı gibi gözükürsün. Sonra İsrail kaybettiklerinin 10 katını, 50 katını alır. 48'de aldı, 67'de aldı, 73'te yine aldı, yine aldı, yine aldı. Ben tarihçiyim. Tarihte böyle oldu. İnşallah bu sefer öyle olmaz. Mağdur Filistinler inşallah daha mağdur hale gelmez. Çünkü İslam dünyasının liderleri yarın kenara çekilir. Filistinliler mazlumiyetleriyle, İsrail'in gaddarlığıyla, hainliğiyle karşı karşıya gelir. Daha çok ezilirler. Rabbim yardımcıları olsun. Rabbim bize de şuur nasip etsin. Bu mazlum insanların arkasında dimdik durabilmeyi nasip etsin. Ama bugün bile baktım. Bugün Türkiye'de gazetecilerin çoğu o Hamas'ın saldırılarında öldürülen İsraillerden dolayı İsrail mağduriyeti türküleri söylüyorlar. Halbuki hiç görmüyorlar değil mi? İsrail bu zulümlerin kat kat fazlasını her gün yapıyor. Bak ben burada kimseyi savunmuyorum. Her gün yapıyor. Bununla alakalı 2 tweet atıyorlar mı? Filistinlerin mağduriyet ve mazlumiyetlerini görüyorlar mı? Hayır, görmüyorlar. Onlar birilerinin goygoyunu yapıyorlar. Burada yapılacak şey kamuoyunu doğru şekilde bilgilendirmek. Hamaset değil. Yıllardır hamaset yapıyoruz. Kır zincirlerini Kudüs. Kurtar kendini Kudüs. Hadi Süleyman. Hadi ebabiller. Taşlar atalım. Böyle olmaz bu iş. Bilinçlenmekle olur. Neden Kudüs bizim? Bunun cevabını sayfalarca verebiliyorsanız o zaman Kudüs'ü ve oradaki Müslümanları kazanır ve kurtarırsınız. Yoksa bu işin sonu kötü biter. İsrail yine kazanır, yine kazanır. Gelişmeleri yakından takip edeceğim ve bu gelişmeler neticesinde yine söyleyeceklerim olacak. Şu an sadece bunları söylüyorum. Size 48'i, 67'yi ve 73'ü anlattım. Bakın 6 Ekim 73, 7 Ekim 2023. Gelişmeler neticesinde yine de konuşacağız. Ama Netanyahu İsrail'deki onu sevmeyen halkı arkasına aldı. Müslümanlara fazlasını yaşatıp fazlasını alma gayesi güdecek. Yapılacak şey İslam dünyası Türkiye öncülüğünde ayağa kalkıp özellikle Orta Asya'daki Türk devletleri de buna müdahil olup bir dur çekmezlerse İsrail Müslümanlara fazlasını yaşatır. Bekleyelim ve görelim. Rabbim hayırlısı nasip etsin. Rabbim bu mazlum insanların ezilmesine engel olsun. Hepinize hayırlı geceler diliyorum.